Merhaba sevgili çocuklar. Masalları hepinizin sevdiğini çok iyi biliyorum. O yüzden size bugün Kibritçi Kız'ın masalını okuyacağım. Hazır mısınız? Kibritçi Kız. Uzak, çok uzak bir ülkenin çok soğuk bir kentinde yine kış gelmişti. Senenin son gecesiydi. Kar yağıyordu ve hava çok soğuktu. Bu soğukta küçük bir kız çocuğu yalın ayak yürüyordu. Minik ayakları çok üşümüştü. Eski önlüğünün cebinde bir sürü kibrit vardı. Bir kısmını da elinde tutuyordu. Gün boyu kimse ondan kibrit almamıştı. Evet, bu kız kibrit satarak para kazanıyordu. Ama bu soğuk günde kimse alışverişe çıkmamış, o da hiç kibrit satamamıştı. Karnı açtı. Altın sarısı saçlarına lapa lapa kar yağıyordu. Bu soğukta nereye gideceğini ve karnını nasıl doyuracağını düşünüyordu. Bütün evlerin camında rengarenk ışıklar parlıyordu. Öyle ya, yılbaşı gecesi diye düşündü küçük kız. Yürüdü, yürüdü. Bir köşeye gelince ayaklarını kıvırıp oturdu. Çok üşüyordu. Hiç kibrit satamayıp para kazanamadığı için eve de gidemiyordu. Çünkü babası ona kibritleri satamadığı için çok sinirlenecek, belki de ona bağıracaktı. Minik elleri soğuktan donuyordu. Zaten gitse de pek bir şey fark etmeyecekti. Çünkü evde soğuktu. Ah ah, şimdi küçük bir kibritin ne çok faydası olurdu diye düşündü. Demetten bir kibrit alıp duvara sürttü. Kibrit yandı. Ilık, parlak bir alevdi. Küçük kız kendisini büyük demir bir sobanın önünde oturuyor sandı. Soba alev alev yanıyordu. Küçük kız ayaklarını da ısıtmak isteyince alev söndü. Elinde kibrit çöpünün kalıntısı ile kaldı öylece. Bir tane daha kibrit yaktı. Şimdi de çok güzel bir masa kuruluydu. Üzerinde bir sürü yiyecek vardı. Kocaman bir kızarmış kaz masanın üzerinde duruyordu. Ama birden kibrit söndü. Bir kibrit daha yaktı. Şimdi de kocaman, güzel süslenmiş bir yılbaşı ağacının altında oturuyordu. Bir sürü hediyeler vardı ağacın altında. Ama kibrit yine söndü. Küçük kız bir kibrit daha yaktı. Aydınlığın içinde büyük annesini gördü. Büyük anne, beni de senin yanına alır mısın? Biliyorum kibrit sönünce sen de kaybolacaksın. Nasıl sıcacık soba, büyük yılbaşı ağacı ve o güzel masa kaybolduysa sen de kaybolacaksın, dedi. Bütün kibritlerin hepsini yaktı. Çünkü büyük annesini görmeye devam etmek istiyordu. Kibritler parladı ve gündüz gibi bir aydınlık oldu. Büyük annesi karşısında sanki bir meleği andırıyordu. Büyük annesi ona bu güzel yılbaşı gününde sokakta ne aradığını, soğuktan donabileceğini söyledi. Kibritçi kızsa büyük annesini üzmemek ve o gittikten sonra işlerin hiç de iyi olmadığını söylememek için kibritleri satmak için iddiaya girdiğini ve bir dilek tuttuğunu söyledi. Eğer hepsini satarsa arkadaşından bir armağan kazanacağını ve ona yeni yılda okulunu bitirmeyi dilediğini anlattı. Büyük annesini kibritçi kıza yardım edeceğini ama saat gece yarısı 12'yi göstermeden önce eve gitmesini rica etmiş. Yeni yıla evde girmelisin. Ailenle gireceğin yeni sene hiç ayrılmayacağınızın bir işareti. Unutma, olur mu? Diye eklemiş. Fakat bir anda kaybolmuş tekrar. Kibritçi kız tam bir şey söyleyecekmiş ki bir bakmış karşıdan yılbaşı mumları satan orta yaşlarda bir beyefendi geliyor. Bakar mısınız? Büyük annemi gördünüz mü? Az önce buradaydı da şimdi göremiyorum. Oysaki ona mutlu yıllar dileyip onu ne kadar özlediğimi söyleyecektim. Mumları satan kişi kibritçi kıza gülümseyerek cevap vermiş. Merak etme küçük kız. O zaten bunu biliyordur, demiş. Ayrıca tam ihtiyacım olan şeyi satıyorsun. Herkese mum satıyorum ama kibritlerim bittiğinden yanında hediye veremiyorum. Acaba senden kalan tüm kibritlerini satın alabilir miyim? Demiş. Kibritçi kız kulaklarına inanamamış ve mumları satan kişiye dönüp ne dediniz duyamadım. Kulaklarım soğuktan dondu sanırım. Sizi çok zor duyuyorum, demiş utanarak. Mumları satan beyefendi gülümseyerek tekrarlamış. Senin elindeki tüm kibritleri almak istiyorum izin verirsen, demiş. Kibritçi kız
Elindeki kibritlerin hepsini toplamış ve hemen ve vazgeçmeden mum satan beyefendiye verdiği gibi evin yolunu tutmuş. Sonra düşündüğünde hiç bu kadar güzel bir yılbaşı geçirdiğini hatırlayamamış. Gerçekten ne kadar şanslıymış. Eve döndüğünde ailesiyle beraber güzel bir yemek yiyip şarkılar söyleyerek yeni yıla hep birlikte girmişler. Ve o sene okulunu bitirmiş. Yepyeni güzel bir hayata başlamış. Bir varmış, bir yokmuş, masalın yalanı mı olurmuş? O yalan, bu yalan. Fil yuttu bir yılan. Bu da mı yalan? Hoşça kalın.